Merhaba, Esra ben. Endüstri ürün tasarımcısıyım. Merhaba, ben Esat, iç mimarım. Şu an Bursa'dasınız. Burası Akpınar Mahallesi. Burası 1,5 katlı bir ev ve 3+1 bir ev. Ön tarafta bir bahçesi var, arka tarafta bir bahçesi var. Diğer evden buraya gelirken çok da fazla bir vaktimiz yoktu. Genel yapısal işlerine pek dokunmadık. Hani duvar, kırım, örüm revizyonu falan filan yapmadık ama yani genel anlamda ne bileyim biraz daha kozmetik olmakla beraber birçok şeyini de değiştirdik evin. Ev aslında ilk başta bu şekilde yeşil bir ev değildi. Giderek yeşillenmeye başladı. Bir 4-5 sene önce bir Barcelona seyahatine gittik. Orada böyle işte dış mekanlar, o mimariyle yeşilliğin bir araya girmesi, mekanlarda kullanılan işte sukulentler, kaktüsler, starliçeler vesaireler, biz bunlara bayıldık. Ve daha sonra döndüğümüzde hem Esat bunları işinde kullanmaya başladı, hem biz eve sürekli bitki almaya başladık. İçeriye aslında zamanla evrildi. Mesela hani köşede gördüğümüz ayna yüzey aslında oradan depolama alanına geçen bir kapı ama hani genelde baktığımızda bunu çok hissetmiyorsunuz. Kilim dokunun hani hem yerel işçilik kullanılarak daha modern motiflerin bir arada olduğu bir kilim bu. Hani mevcut atmosferimize de çok uyuyor aslında. Gravürlerimiz var. Gravürler benim üniversitedeki hocam Hayati Misman'ın bir tanesi. Onun yanındaki ise benim yaptığım bir gravür. Mesela bu makribemiz Ikea'dan. Oradaki saksımız Paşa Bahçe. Evet, Paşa Bahçe'den. Aslında bunların hiçbiri hani buraya böyle bir sehpa koyalım diye yapılmadan bazen ne bileyim elimde olan bir yuvarlak sehpa ile kombin oldu. Şimdi mesela bunlarla kombin oluyor. Tüm duvarlarda beyaz kullanmıştık aslında ama bu duvar sanki biraz daha evi sıcaklaştıracak bir doku istiyordu. O yüzden burada bir bambu dokulu bir duvar kağıdını bütün duvarda kullandık ki hani böyle bir yükseklikte bu bambunun da vurgulanması aslında oldukça şık oluyor. Benim tasarladığım ve Edida ödülü alan bu sene bir aydınlatmam var. Hani bu aydınlatmanın güzelliği de aslında hem bir yan sehpanın üzerine konup aynı zamanda duvara da asılabiliyor bu. Burayı da doldurması için hani hem mekanı dolduracak bir obje hem bir aydınlatma elemanı hem de göze de hoş gözüken bir şey olması lazımdı ki ben bunu yaparken aslında çok ucuza mal ettiğim endüstriyel aydınlatmaları farklı renklere boyatıp onları tekrar bir cluster haline getirip yukarıdan sarkıttık. Televizyon ünitesini açıkçası ilk buraya taşınırken yaptırmıştım. Sonra da bir daha el sürmedik. Hani benim için daha farklı bir şey konabilir ama saydam olması hoşumuza gitti. Çok aceleyle yapmıştık ama şu an hala yerini koruyor. Esas bu televizyon ünitesinin arkasında tamamen kayar panellerle oluşturduğum bir duvar ünitesinin arkasındaki duvar panellemesi diyeyim. Bu aynı zamanda birçok şeyi gizliyor. Dediğim gibi bitkilerle çok haşır neşiriz. Hani kimi zaman bizim özellikle deve tabanlarını üretmeyi seviyoruz. Aslında yani tekrar üretilmesi çok kolay olan bir bitki. Ve benim ofisimde de oldukça fazla bitki var.
Hani bazen burada ürettiğimiz bitkileri ofise taşıyoruz ya da ofistekileri buraya getiriyoruz ya da ne bileyim çalıştığım botanik arar, yeni bir şeyler geldiğini söyler, gidip almam gerekir. Bu aşamada aslında taşıma daha öncesinde hep problem oluyordu. Fakat şimdi Ford Puma'mız var. O yüzden Ford Puma'nın da güzel bir yenilikçi bir depolama teknolojisi var aslında Megabox adında. Elim çiçeklerle ya da herhangi bir yükle doluyken ve arabaya yürüyorken hani sadece ayağımı uzatarak o sensör sayesinde bagaj kapağını açabiliyorum. Bagaj kapağı açıldıktan sonra hani normal bagajına ek olarak yaklaşık 80 litre kadar da Megabox ile derinlemesine bir hacme sahip olabiliyorum depolama için. Ya bu da benim için oldukça önemli bir şey aslında. Ayrıca 115 santime kadar olan bitkileri hiç eğmeden, bükmeden direkt olarak yükleyip işimizi halledip bagajı kapatıp gidebiliyoruz Puma'yla. Aslında hoparlörler benim yakın bir arkadaşımın ürettiği hoparlörler. Türkiye'de de bayağı başarılı oldular. Vance diye bir firma. Bu surround işini yakalayabilmemiz için burada da arkada hoparlörü olması gerekti. Fakat burada bizim tavanımız olmadığı ve ben de zeminden gelen bir hoparlörü sevmediğim için şu kısımda küçük bir metal bir aparat yaptırıp hoparlörleri böylece uzatıp hani arkadan gelen sesin böylelikle dağılmasını sağladık. Saksıları çok seviyoruz. Mesela şuradaki saksı Esra'nın yaptığı bir saksı. Diğer saksılarımızsa Vivense'den aldığımız saksılar. Şuradaki metal görünümlü olan ve şuradaki iki tanesi. Bunları da yani ev ortamında çok beğendiğimiz objeler oldu. Çok da beğenerek kullanıyoruz aslında. Çünkü yani piyasada çok da fazla saksı alternatifi pek yok. Burası bizim ön bahçemiz. Aslında burası bizim yazın kullandığımız salonumuz diyebilirim. Buraya yani oldukça ölçeğinden kaçık derinlikte bir L yaptırdım ki hani rahatça oturalım, yayılalım ve burasını tam bir yaşam alanı olarak kullanalım diye. Benim sevdiğim Sergio Rodriguez'in tasarımı olan bir dış mekan sandalyesi var. Oldukça eski bir parça. Burada yine Vivense'den aldığımız bir sallanan sandalyemiz var. Aynı zamanda üst kısım da açılıp kapanabildiği için hani burası kışın bile bazen sıcak günlerde kullandığımız ve bir takım bitkilerin de burada durduğu güzel bir mekan haline geliyor. Burası da evin mutfağı. Evin mutfağı eve göre oldukça geniş. Zaten evi tercih etmemizdeki en önemli nedenlerden biri de geniş mutfaklı olması. Ben yaklaşık 9 senedir pasta tasarımı yapıyorum. Ve ilk başladığım zamanlarda ve hala da mutfağı çok aktif olarak kullanıyorum. Neredeyse 7/24 burada yaşıyoruz. Burada büyükçe bir hem benim çalışmam açısından
hem de yemek yememiz açısından böyle genişçe bir mermer masa kullandık. Sandalyelerin hepsi farklı farklı zamanlardan. Kimi vintage, kimi kullanılmış. Mesela orada vintage olarak tulip chair var. Yanında Vivense'den bir sandalyemiz var. Ve biz hepsinden, yani ne bunu ne öbürünü daha çok beğendiğimi söyleyemem. Hepsini çok beğeniyorum. Aynı zamanda şurada gördüğünüz aynalı görüntünün içleri bayağı oldukça büyük gömme dolaplar. Arkada gene Vivense'nin çok sevdiğim 2 tane mumluğu var. Benim yapımım bir saksım var. Bahçede ortada duran gene benim yaptığım saksılarım var. Arka bahçeden biraz bahsedeyim. Açıkçası arka bahçenin karolarını aynı bir mutfak gibi böyle renkli seçmek istedik. Mermer masayı ona uydurmaya çalıştık. İnce tülip bir mermer masamız var. Yukarı çıktığımızda ise dediğim gibi bu kısımda merdiven altını bir depolama alanı olarak kullanmamızı sağlayan bir kitaplık, separatör, depolama hepsi bir arada bir ünite tasarlamıştım. O duruyor burada. Aynı zamanda yarı saydam bir şey olduğu için hani merdiven çıkışını da daraltmıyor. Hem de ferah bir geçiş sağlıyor. Burası benim çalışma alanım. Aslında burası hani bir çalışma odası falan gibi bir yer değil tabii ki. Zaten öyle olmasını da istedim. Ben de çalışırken de hani her yerde iletişimde olmak ve bir oda içinde bulunmayı sevmediğim için eve ilk taşındığımda hani böyle bir çözümle yola çıkmıştım ki bayağı da efektif oldu. Aslında burada hani bildiğimiz bir konut, 2 katlı bir konutun merdiveninin korkuluğu nasıl olursa öyle bir korkuluk vardı. Keza burada da aynısı vardı. İlk olarak şunu hani biraz dar olan holü geniş göstersin diye tamamen yekpare camla değiştirdik. Bu kısma ise aslında hiç kullanılmayan alan olan buradaki galeri boşluğundan bir 60-70 santim kadar yer çalıp buraya tekrar bir korkuluk tasarladım. Aslında bu korkuluk aynı zamanda korkuluktan ziyade benim çalışma alanım haline geldi. Şu kısımdaki metal millerle bunu buraya monteledik. Normalde korkuluklar 90 santim gibi oluyor ama bu tam bir çalışma masası yüksekliğinde. O yüzden aslında olmayan bir çalışma odasını kazandırmış olduk eve. Benim en sevdiğim köşe ve özellikle bu salgın döneminde de evden çalışırken çok işime yaradı. Alt katın duvarında başlayan bu bambu doku burada da devam edip aslında merdiven kovasını sarıyor ve buraya biraz daha sıcak bir hava veriyor. Bu tarafta genelde benim kullandığım bir banyom var. Aynı zamanda hani banyodan bahsetmeden önce size kapılardan biraz bahsedeyim. Kapıları tasarlarken biraz ben Dieter Rams'ın işlerini çok severim. Hani bu kapıların da biraz onun Braun için tasarladığı ürünlere benzemesinden yola çıktım. Kapı kulplarını da tam olarak hatırlamıyorum ama Amerika'dan bir firmadan almıştım ki bunlar aynı zamanda
Bu Okey oyununun işte artık top mu deniyor, ne deniyorsa ona, onlar için kullanılan bu Okey topları diyeyim. Ve bunları bir kapı kulbu haline getirmişler. O yüzden bunun sarı olması ve beyaz ve delikli bir tekstür olması aslında biraz Dieter Rams'ın sevdiğim tasarım anlayışına biraz gönderme. Hani kapılar hem nötr hem de yine kendi bir karakterleri ve dilleri var diyebilirim. Böyle bir holümüz var. Bu holde sevdiğimiz bir takım işte biriktirdiğimiz, çerçevelediğimiz resimleri kullandık. Burada Londra'nın bir metro haritası mevcut. Bu kısımda bir takım sevdiğimiz yine çalışmalar var. Şurada en sevdiğim grup olan Rammstein'ın ufak imzalı bir posteri var. Ondan sonra ufakça ama bütün işimizi gören bir çamaşır ve kurutma için bir hacim var. Burada ise ağırlıklı olarak Esra'nın kullandığı bir giyinme odası ve onun tam karşısında da yatak odamız mevcut. Burası da evin yatak odası. Yatarak ben film seyretmeyi, özellikle korku filmleri seyretmeyi çok seviyorum. O da eski korku filmleri, böyle ne bileyim eski B-type zombi filmlerini falan seviyorum. Hatta duvarda da onların birkaç çerçevesi var. Dario Argento, George A. Romero gibi. O yüzden Esra ne kadar biraz karanlığından şikayet de etse, hani buranın duvarlarının siyah olmasının sebebi aslında burada rahat projeksiyondan film seyredebilmem. Projeksiyon zaten sabit bir projeksiyon değil. Bunu bazen dışarı alıp dışarıda da film seyrettiğimiz oluyor. Şu başucu lambalarını yaklaşık 6 sene önce bayağı severek almıştık. Onları kullanıyoruz kitap okurken ya da hani genel aydınlatmayı açmak istemediğimizde. Yatağı özellikle döşemeli bir yatak olarak tercih ettik ki hani bazen kedilerimiz de geliyor. Aslında yatak başının üstü onlar için iyi bir baza da oluşturuyor. Burası hobi odam. Çok sıcak bir havası olmasını istedik biz. Burada örgü malzemelerim, işte dikişler için kumaşlarım vesairelerim, yastıklarım. Bunların hepsini burada depolamaya çalışıyorum. En çok sevdiklerinden bir tanesi de buradaki siyah ball chair. Yani içine oturduğunuz zaman resmen dünyadan soyutlanıyorsunuz. O da çok hoşuma gidiyor. Misafir kaldığı zaman da burayı kullanıyoruz biz. Burada açılan bir kanepemiz var. Burası da evin holü ve çıkışı. Burada kütüphanenin arkasını görüyorsunuz. Aynı şekilde de şurada küçük bir tane alt katta olan banyomuz, siyah renkli bir tuvaletimiz var. Genel anlamda evimiz bu kadar. Çok teşekkürler bizi seyrettiğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.